bağrımızı bastığımız değerlerin, sırtımızı dayadığımız anıların, beraber nefes aldığımız sevgilerin hepsinin yıkılacağı gündü. Hani insan der ya, içimde kötü bir his vardı diye. Tam tersine, güneşin içinde o gün sadece iyi hisler vardı. Güneş parlıyordu, hava olağanüstü güzeldi. Sevdiği erkek birazdan yanına gelecekti. Sonradan, keşke seni hiç tanımasaydım, keşke hiç sevmeseydim diyeceği erkek. Bakın Ertem, 4 defadır söylüyorum. Ertan Bey, o küpeleri kimin aldığını Güneş'e, yani size gelip küpelerle ilgili sorular soran o genç kadına anlatmanız lazım. Kendisine de söyledim. Adını bilmiyorum. Tipini de çok hatırlamıyorum açıkçası. Yalan söylüyorsunuz. İnkar etmeye kalkmayın. Rüşvet aldığınızı da biliyorum bunu saklamak için. Öyle bir şey yok. Var. Eğer dedim yapmazsanız ispat ederim bunu. Ben rüşvet almadım hanımefendi. Lütfen gider misiniz? Ertan Bey, Güneş'i arayıp o küpeleri kimin aldığını anlatırsanız kimse aldığınız rüşvetle ilgilenmez. Ama anlatmazsanız bir cinayet davasında kritik bir bilgiyi saklamakla suçlanırsınız. Seçim sizin. Alo. Güneş Hanım, Ertem ben. Kuyumcudaki satış görevlisi. Geçenlerde bir küpeyle ilgili sorular sormuştunuz. Evet. Sizden sonra çok düşündüm. Küpeleri alan kişiyle ilgili küçük ama işinize yarayabilecek şeyler hatırladım. Eğer hala öğrenmek istiyorsanız... Güne şanslı başladı. Asansörü yakaladığın için mi yoksa ilk beni gördüğün için? Tuzak soru. Buna cevap vermeyeceğim. Günaydın. Günaydın. Yanlış kata bastınız. En üst kata çıkıp geri ineriz. Fazladan 2 dakikamız daha olur. Yakaladım. Ya gerçekten şu asansörü yakalamasaydım çok mutsuz olurdum. Ya mahvolurdun. Niye dördü bastınız? Evet. Ne oldu, yine teke gibi kokuyor mu? O yüzden mi baktın sen? Yo. Ya çekil. Aa, ben o gün parfüm sıktığım için öyle kokuyordu. Belli olmaz. Yok, güzel kokuyor bu. Ya kibar adam söyleyemez. O yüzden söylüyorum. Yani senin işin belli olmaz. Bak ne kadar kibar bir adam. Gördün mü? Bir teşekkür et. Teşekkür ederim Sergen Bey. Günaydın. 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 Dicle. Senin şu yazı konun hakkında konuşmak istiyorum. Olur tabii konuşalım. Ben not defterimi alıp geleyim o zaman odanıza. Bekliyorum. Gideyim.
İnternetteki sahafların imzalı kitap fiyatlarını araştırdım ben. Bazı yazarların kitapları açık arttırmayla satılıyor. Yani o kadar değerli. Peki diğer yazarların? Ya onların değeri sevenlerini kalbinde sattı Sergen Bey. Üzmeyelim onları. Öyle bakmasanız mı acaba? Anlayacaklar. Neyi anlayacaklar? Bizi. Biz ne? Ne olduğumuzu anlayacaklar. Asla söylemem Sergen Bey. Asla benim ağzımdan bunu duyamazsınız. Tabii ben söyleyeyim de arkamdan şey değil sonra. Aa kıza bak ya bir sinemaya gittik azıcık yürüyüş yaptık. Hemen bizim şey olduğumuzu sandı değil mi? Ben anlamıyorum zaten bu erkeklerin illa bu şeyin adını koyabilmek için bir düşünüp taşınması gerekiyor. İlla düşünecekler, taşınacaklar. Bizi belirsizlikte bırakıp delirtecekler. Sonra biz ciyaklayınca artık sinirlerimiz bozulmuş çünkü dayanamamışız. Biz neyiz diye ciyaklayınca da aha bu ciyaklıyor bu bozuldu. Tamam. Bunlara hiç gerek yok. Tamam uzatmayalım. Ben bunları düşünüp delirmek istemiyorum. Sevgilim olur musun? Yani siz öyle söyleyince şimdi tabii. Olurum. Olur. Güneşin yaşadığı deprem hepimizi sarsıp yerlere çarpacaktı. Ama henüz değil. Henüz ben toprağa basmıyordum. Bulutların üstündeydim. Dicle hala Sergen Bey'in yanında mı? İçeride var ya azar kıyamet kopuyordur şimdi. Mobbing yiyor abi kız. Gerçekten mi? Tabii gerçekten. Hangimizin yazısı için bu zamana kadar bizi odasına çekip bu kadar uzun konuştu? Ay çok haklısın Cihan. Canım ben her zaman haklıyım. Konumuz o değil ama. Sergen Bey var ya patronluk gururuna yediremedi. İstifa edip geri döndü ya Dicle. Şimdi kıza kan kusturuyor. Hıncını alıyor. Yazık ya. Peki bizim patrona karşı arkadaşımızı korumamız gerekmez mi? Dur kız gaza gelme hemen. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Kendimizi kovdurmayalım. Ama kendimizi kovdurmadan dayanışalım tabii. Bence de. Onu hiç yalnız bırakmayalım. Bizim yanımızda azarlayamaz. Kesinlikle. Tamam bak Öyle yapalım olacağız bunu. bundan sonra. Bak. Tamam. Böyleyiz. Dikkat edelim. Setenay ise çamurun içinde bata çıka kendine bir yol çizmeye çalışıyordu. İş görüşmeleri mesai kadar vaktini alıyor ama en ufak bir ışık görünmüyordu. Sanatın piyasası mı kaldı Setenay'cığım? Geçen sene olsa seni hemen bizim galeriye alırdım ama Güncel sergilerle ilgili yazıları açığız ama telif vermiyoruz. Keşke restorasyon okusaydın. Keşke formasyon alsaydın. Keşke sanat tarihi okuyacağına. Ta ki biri gözüne fener tutana kadar. Setenay? Pek iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İnanmayacaksın şimdi telefonumu çıkarıp seni arayacaktım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin patronla kavga ettim. Daha doğrusu eski patronumla. Sen niye ayrıldın galeriden? Aynı sebepten. Artık o kadar çok şey birikmiş ki ben de en son carladım ona. Öyle işte. Salla gitsin ya. Sanat galerisi sahibi deyince böyle insanlar bir hat zannediyor. Aynen. Alayı tüccar bunların. Ne sanattan anlıyorlar ne sanatçı ruhundan. Tablo gelsin etiket yapışırsınlar bitti gitti. Tek bildikleri şey bu. Yani bundan sonraki işim daha iyi olur mu bilmiyorum. Hatta bir galeride iş bulabilir miyim onu hiç bilmiyorum. Sen niye kendi galerini açmıyorsun? Oldu. Kızım çok ciddiyim. Önce böyle tanınmamış sanatçılardan başlarsın. Mesela ben. Beni de kurtarırsın bu tüccarlardan. Nasıl fikir? Alo. Alo Güneş. Ben kafeye geldim. Seni bekliyorum. Bir tanem çok özür dilerim. Çok acil bir işim çıktı da. Tamam, işini bitirince gel. Çünkü seninle mutlaka konuşmam lazım Güneş. Tamam canım tamam. İşim bitsin. Koşarak geleceğim yanına. Tamam, bekliyorum. Güneş Alaz'ın yanına gidecekti. Ama dilinde sevgi sözcükleriyle değil, hem onu hem kendini zehirleyecek sözcüklerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyorum. O gün küpeleri alan kişiyi sorduğunuzda hatırlayamadım. Evet.
Ama başta hatırlıyor gibiydiniz. Sonra birden telefon geldi. Sanki hafızanızı kaybetmiş gibi oldunuz. Bugün de ne olduysa hafızanız yerine gelmiş. Bakın ben oyun oynamıyorum. Çünkü oyun oynamaya vaktim yok. Eğer bu konuyla ilgili bir şey biliyorsanız lütfen söyleyin. Yoksa Bana verdiğiniz kartı kaybetmiştim. Sadece çalıştığınız yer aklımda kalmış. Küpeleri alan kişinin de dış görünüşüyle ilgili bir şeyler anımsayınca çalıştığınız yerin internet sitesine girdim. Ve onu gördüm. nasıl yani? Ama bu Alas. Ya Alas'ın bu konuyla ne ilgisi olabilir ki? Konuşsanıza. Küpeleri o almıştı. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Hayır. Yalan söylüyorsunuz çünkü bu o olamaz. Çünkü Alaz benim... Yok mümkün değil. Burada bir şeyler dönüyor. O gün küpeyi alanı hatırlamanıza rağmen bana söylememeniz, şimdi beni tekrar buraya çağırmanız. Burada çok tuhaf, garip bir şeyler dönüyor. Ben size inanmıyorum. Kartla almıştı. İsterseniz bana biraz zaman verin. Size faturayı gösterebilirim. İnanın doğruyu söylüyorum. Hani sana o gün demiştim ya, biz yolda bir tane adamla köpek kurtardık diye. Sosyal medyasına o gün alacaktın canım, geçmiş olsun. O adam Alaz Bey'miş. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi, sevinme. Uzak dur o adamdan. Meryem bunu neden yaptın? İstediğimi yaparım, kimse karışamaz bana. Ya sen... İstediğiniz dosyaları masanıza bıraktım. İmzalayabilirsiniz. Teşekkürler. Aman git hemen konuş. Ne oluyor? Hiç. Nasıl hiç? Tartışıyor gibi bir haliniz vardı. Aman patron tripleri işte. Onu öyle yap, bunu böyle yapma. Bunlara kendini ezdirmeyeceksin. Güneş, ben artık gitsem. Kahve için teşekkür ederim. Tabii. İsterseniz bana biraz zaman verin. Size faturayı gösterebilirim. İnanın doğruyu söylüyorum. İyi misiniz? Yok. Yok, ben hiç iyi değilim. Kendi işinin sahibi olmak güzel bir şey değil mi Melike? Yani bir açıdan bakarsan güzel, bir açıdan bakarsan kötü. Ha misal şöyle düşün. Kendi işin olmayınca mesai saatin bittikten sonra işten bana ne dersin? Kendi hayatına bakarsın. Ben öyle yapardım misal. Ama kendi işin olunca öyle olmuyor tabii. Ya düşün şimdi. Kafandan bir tane şey geçiyor. Kanlıca'daki evin fiyatını fazla mı indim? Moda'daki evi kiraya bu ayda veremezsem ev sahibi çekecek mi? Yok onun kontratı şöyle, öbürü bunu istiyor bilmem ne derken... Vallahi geceleri rüyamdan böyle sıçrayarak uyanıyorum. Kira, kontrat, daire diye. Ama en azından başında bir patron yok. Şunu niye şöyle yaptın, niye erken çıktın, niye geç geldin falan dırdır eden birisi yok en azından. Orası öyle tabii prenses. Bir de malum ben Adanalıyım. Hani dışım böyle pamuk şeker de içim çelik. Bir tıkasa diyeyim ya. Patronuna gereksiz para da kazandırmıyorsun. Kendin kuş kadar maaş almıyorsun. Her şey sana dönüyor. Yani o çok öyle değil çünkü tamam kazandığın zaman kendin kazanıyorsun ama kaybettiğin zaman da senin cebinden çıkıyor. Mesela o gün modun düşük. Böyle sürünerek işe gitmek zorunluluğun yok. Geç gidebilirsin ya da hiç gitmeyebilirsin. Biraz kafana göre takılabiliyorsun, öyle değil mi? Aşkım. Setenay prensesim sen delirdin herhalde. Ayol hiçbir esnaf yani cenaze olmadıktan sonra dükkan kapatmaz. Kapatamaz. Olsun ya. Ben yine de senin işine özeniyorum.
Ya ne güzel çayını demliyorsun. Arkadaşlarınla telefonla konuşuyorsun, görüşmeler yapıyorsun. Dizini izleyebilirsin. Mesela ben öyle yapardım. Böyle takılabiliyorsun yani. Hiç kimse ben sana bunun için mi maaş veriyorum falan demiyor. Öyle mi Setenay'ım? Sen benim hayatımı böyle zannediyorsun öyle mi? Bak ben sana gerçeğini anlatayım mı? Sabah geldim bismillah dedim dükkanı açtım. Tamam oturdum bir çay koydum tak muhasebeci aradı. Vergiyi bir söyledi böyle gırtlağıma dizildi o çay. İçemedim. Ondan sonra boşalttım ikincisini doldurdum. Tak bir telefon daha. Bir tane ev vardı çok uğraştığım uğruna bir sürü insanı getirip götürdüm. Ev sahibi tam vereceğim. İlandan çektiğini söyledi. Bir moralim bozuldu. Harcadığın zamana mı, ettiğin telefona mı, gidip gelmene mi yanarsın derken dalmışım gitmişim çay buz oldu. Hadi dedim bu da olmadı. Üçüncü çayı koydum. Ondan sonra bir haber tapudan telefon bu sefer zır diye. Gene çok uğraştığım bir ev vardı. Yeni ev sahibiyle eski ev sahibi tapuda birbirine girsen itilaf çıkmış aralarında. Daha anlatayım mı prensesim? Yok yok ben anladım seni. Çok şükür. Ama yine de tavsiye edersin değil mi iş sahibi olmayı? Ay Setenay, sonsuz iyimser bir prensessin sen. Dur, hoparlörden açıyorum ben. Alo, bana bak. Hiçbir şey anlatma. Kuralı hatırla. İlk buluşma asla telefonda konuşulmayacak. Akşam bir araya geleceğiz, balını çıkararak anlatacaksın. Ama film izlerken böyle başını omzuna dayadın mı? Onu da unutma ha. Sevgilim olur musun dedi. Sen ilk buluşmada biz neyiz mi diye sordun. Ben sormadan söyledim. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum Dicle'm. Ay çok romantik. Bana bak. Akşam gelirken şu Sergen Bey'in bir fotoğrafını getir. Yemin ediyorum böyle poster yapacağım. Altına da adam gibi adam. Gerçek erkek yazdıracağım. Güneş neden açmıyor bu arada? O meşgul bir insan çünkü. Benim gibi işsiz değil, Melike gibi iş sahibi değil. Setenay, ben kendi işimin patronuyum diye aylak dolanmıyorum. Öyle bir hayatım yok. Ay ben bu kıza bunu nasıl anlatacağım Dicle'm ya? Benim toplantıya gitmem lazım. Kapatıyorum. Dur kapatma. Öpüşme oldu mu öpüşme? İlk buluşmada ne giyindin? Ay bırak şimdi giyinmeyi. Öpüşme daha önemli. Öpüşme oldu mu? Kapattım. Bence kesin olmuştur. Yani o sevgililik soruları falan olduysa kesin öpüşme de olmuştur. Tamamsak başlayalım. Evet arkadaşlar, hepinizin bomba gibi dosya konularını duymak için sabırsızlanıyorum. Elimizde ne var? Oyun dergisi başlasın biz ondan sonra biraz düşünüp anlatalım. Dergi konularını şimdi mi düşüneceksin? Böyle mi dedim? Ben düşünüp size anlatalım. Yani biz aslında çok düşündük. Düşündüklerimizi size nasıl anlatacağımızı düşünecektik. Evet, ben imzalı kitap dosyası için sahaflarla röportaj ayarladım. Onlarla buluşacağım. Gün saat söyle beraber gidelim. Olur. Çalışırken kontrol edecek. Ay bu kadar da fazla ya. Sen dur panik yapma ben çözeyim. Sergen Bey hiç gerek yok. Çünkü biz zaten anlaşmıştık Sergen Bey DJ ile beraber gideceğiz diye. Biz beraber gideceğiz öyle anlaştık. Anlaşmadık. Anlaştık. Anlaşmadık. Anlaştık. Hayır. Evet. Evet çünkü sen deneyimsizsin diye Sergen Bey seni yalnız bırakmak istemiyor. Ben geleceğim. Neyse, biz gerçek bir bombayla geliyoruz. Biraz moda alanı dışına çıkacağız ama tiraj garanti. Konu nedir? Elimde felaket ayrılmış 2 sevgili var. Adam daha önce kızı tam 2 kere terk etmiş. Hem de nikah masasında. Neyse kız da internette savaş açıyor. Adamı hatalı bir ürün olarak görüp iade etmek istiyor. Biz de onları bir araya getirip röportaj yapacağız. Şahane olacak. Evet, güzel. Çok güzel. Güzeldir kesin. Hiçbir zaman aşka kaptırıp arkadaşlarını satan kadınlardan olmadım. Ama bir anlığına aşık olduğum erkeği seyretmeye dalıp arkadaşım hakkında konuşulduğunu kaçırmış olabilirim. Affet Setenay.
Sana sürekli böyle şeyler söylemek istemiyorum. Ama bana yaklaşmayacağına o kadar emindim ki Güneş. Şaşırıyorum. Ben caddede karşılaştığımız ilk andan beri böyle olacağımızı biliyordum aslında. Ben o köpeği kurtardıktan sonra sen arabada binip gittin ya. Sonra ben Setena'yı aradım. Dedim ki size dünyanın en kısa aşk hikayesini anlatayım mı? Güneş. İtiraz dilekçesini gönderdin mi? Evet. Niye haber vermiyorsun bana? Ben de hala ofise gelmedin sanıp bekliyorum seni. Özür dilerim. İyi misin sen? Yüzün bembeyaz olmuş. Toparlarım birazdan. Tansiyonun falan mı düştü? Bir şeyim yok. Var işte Güneş, görüyorum. Mehveş Hanım, bir şeyim yok. Lütfen sorup durmayın. Sen dinlen istersen bunu. Diğer işleri ben hallederim. Teşekkür ederim. Söyleyeyim sana bir taksi çağırsınlar. Ciddi söylüyorum, yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa. Bana artık kimse yardımcı olamaz. Ama yine de sağ olun. Bu kız mı terk edilmiş? Evet. Hem de 2 kere. Ulan, Terk eden de bu. ne gerizekalı herifler var. Şunlara bir arkadaşlık isteği atayım mı ya? İnşallah kabul ederler. Su, röportajı ofiste yapsana. Röportaj saatinde bana haber ver. Yani belki ağlayacak bir omuza ihtiyacı vardır. Ben de yardımcı olayım. Kabul ederler mi acaba ya? Acaba kabul ederler mi ne demek Su? Kabul etmek zorundalar. Ya birbirine kırdırma taktiğini dene. Her zaman işe yarar. Olabilir. Görüşürüz Cihan kızlar. Güle güle canım. Bay bay. Çıkıyor musun Dicle? Çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü ben Dicle'ye enflasyonla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Çabuk söyle. Şşş tamam gitsin söyleyeceğim. Ya niye gitsin? Yani neden gitmesini bekliyoruz Cihan'cığım? Asansörde baş başa kalacaksınız. Sonra yine performansını bahane edip seni azarlayacak çünkü. Biz seni hiç yalnız bırakmayacağız Dicle. Korkma, tamam mı? Biz yanındayız. Sergen Bey'e istifa etmenin hıncını çıkarttırmayacağız. İşte biz öyle arkadaşlarız. Çok tatlısınız hepiniz de. Cihan'cığım azarlamıyor ki Sergen Bey beni. Azarlamıyor. O yüzden sabah bütün gün odadaydım. Yani bak biz hepimiz burada, ben dışında bu kızlar çok azar işitti burada. Özellikle Su bak neler çekti. Üzülme, olur böyle şeyler. Röportaj yaparken bile tepende durmak istedi. İyi ki Cihan engel oldu da kurtardı seni ya. Şş, sen de beni övüp durma ya, olur öyle şeyler. Sağ ol canım. Üzülme, biz varız burada. Biz varız. Neyse ki. Arkadaşlık isteğimi kabul etti Cihan. Vallahi. Dur şunlara bir DM atayım hadi. Cevap verecek mi acaba? İnanamıyorum ya. Emre ile benim durumumu röportaj haline getirmek istiyorlar. Ne? Ne diyorsun sen ya? Kim? Bir moda dergisi miymiş neymiş? Benim sosyal medyadaki yazdıklarımı okuyup bayağı yükselmişler duruma. Aa, vay çakallar. Senin magazin malzemesi yapmaya çalışıyorlar. Kesin hayır de. Dedim zaten. Güneş değil mi o? Evet. Ne olmuş buna ya? Ay ne oldu?
Aşkım. İyi misin sen? Ah. Ben paramparça oldum. Ben dağıldım artık. Gel. Tamam. Tamam bir tanem. Tamam aşkım. Geçti. Ne olursa olsun geçti. Biz yanındayız. Hadi gel. Hah. Cihan seni saatlerce oyalayacak sandım. Oyalayabilirdi de. Kendini bana siper etmeye karar vermiş. Sadece o değil. Ayrıca Su da beni senden kurtaracakmış. Ha? Ben de aynen böyle tepki verdim. Ya istifa ettiğim için bana hınçlandığını sanmışlar. Odana da azarlamak için çağırdığını düşünüyorlar. Gülme, böyle bakınca aslında çok tatlılar. İyi niyetli bir çaba. Anladım. Tamam. O zaman biz de yarın ofise el ele gireriz. O olmaz, hayatta olmaz. Aferin Dicle, yazın çok güzel olmuş dediğin anda ne derler biliyor musun? Sevgilisi ya övüyor tabii derler. İnternette yazım çok tıklanınca prim alıyorum ya, sevgilisi ya tabii basmış primi derler. Diyelim kavga ettik, toplantıya girdik. Benim bir fikrime hayır cevabı verdin. Ne derler biliyor musun? Kavgalılar ya ondan böyle yapıyor derler. Hele bir de ayrılırsak. Ayrılırsak ben seninle aynı iş yerinde çalışamam. Mümkün değil. Ondan sonra hem aşk acısı hem işsizlik acısı. Dicle, niye kavga edelim? Niye ayrılalım? Böyle düşünceler sanki kafamdan sel gibi aktı. Tamam. Sen o düşünceleri sil kafandan, tamam mı? At bunları. Yok öyle bir şey. Tamam. Ama ofise el ele girmeyelim. Olmaz. Tamam. Girmeyelim. Peki. Ne yapacağız o zaman? Şöyle yapalım. Biz ofistekilerden sevgili olduğumuzu saklayalım. Hı. Ben Sergen Bey demeye devam edeyim. Bak deme. Sen bana Sergen Bey deme. Ben yeniden Sergen Bey olmak istemiyorum. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Mesai saati başlayınca sevgiliyi askıya alıyoruz. Tamam. Bitince de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olur. Nerede kalmıştık? Unuttum. Ben de. O zaman gidip güzel bir yemek yiyelim. Birlikte hatırlarız nerede kaldığımızı. Olur. Hadi. Melike. Melike biz bu akşam pas geçelim. Ben... Tamam. Tamam geliyorum hemen. Benim gitmem lazım. Kızların bana ihtiyacı var. Ben bırakayım seni. Olur. Hadi. Çağla, Buyurun. Güneş'i gördün mü? O bugün izin aldı. İzin mi aldı? Evet. Tamam. Alaz. Güneş'i mi soruyordun? Evet, izin almış. Haberin var mıydı? Tabii ki var. Hatta hasta olduğunu görünce ben söyledim gidip dinlenmesini. Hasta mı oldu? Yani rengi atmıştı kızın. Yani fiziksel bir şey olduğunu sanmıyorum ama... kötü bir haber falan aldı herhalde, bilmiyorum. Sevgilisi olan sensin. Senin bilmen lazım. Mehveş ona bir şey söylemedin, bir şey yapmadın değil mi? Hayır. Lale senin için işten mi ayrılacak diye sordu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ofisten ayrılmak gibi bir planı mı var? Hala ortak olduğumuzu hatırlatırım sana. Hadi git de anlat bakalım Meryem'e niye mücevher aldığını. Kızlar. Aa, niye öyle beşik simit gibi dizildiniz bakayım? Kek getirdim size. Ne oldu böyle ya? Niye moraliniz bozuk sizin? Yok bir şey. Var bir şey. Yani geçiştirmeyin, anlatın hadi. Anne tamam ya darlama ne olur. Vallahi kızım siz bilirsiniz. Ben aşağı iner Aydan Hanım'dan öğrenirim her şeyi. Yani ona göre. Nursel abla nereden anladın Güneş'le alakalı olduğunu? Hayatım Güneş'e gittiniz, onsuz geldiniz. Ayrıca ben sizi apartmana girerken gördüm. O her zaman böyle dimdik giriverir içeri. Bugün böyle bir şey vardı. Omuzları düşüktü, morali bozuktu. Ay hadi anlatın. Nursel teyze bazen çok korkutuyorsun beni ya. Vallahi ben çok pis iz sürerim.
O yüzden siz bilirsiniz. Ya anlatırsınız ya ben kendim çözerim. Tamam anne. Güneş sevgilisinden feci bir darbe yedi. Hay boyu bosu devrilsin. Ne diyeyim ben kızım ya? Vallahi diyecek bir şey bırakmıyorsunuz ki. Sinirleniyorum. Şu an size de sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Bize niye sinirleniyorsun ya? Niye sinirlenmeyeyim kızım? Bir baksanıza kendinize. Gençsiniz, güzelsiniz, akıllısınız, işiniz var, gücünüz var. Nereden buluyorsunuz böyle aşık olunmayacak adamlara aşık oluyorsunuz? Hey Allah'ım ya Rabbim. Neyse, kek yiyin de bari ağzınız tatlansın. Moraliniz düzelsin. Allah'ım ya Rabbim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın öbür gün Allah muhafaza Sergen'in sana bir yanlışı olsa annen önce seni döver. Sonra Sergen Bey. Güneş'in yarasını deşmemek için soramadım. Emin miymiş? Yani kesin miymiş? Alaz'ın Meryem'in sevgilisi olmasın mı? Onu ben de soramadım ya. Yani daha yüzleşmemiş ama öyle gibi gözüküyor. Yani sevgilisi olmasa niye öyle pahalı hediyeler alsın ki? Anlamıyorum. Yani Alaz Meryem'in sevgilisi olsa Meryem Alaz'a güvenme demez ki. Alaz benim sevgilim der. Ay hangisi daha kötü bilmiyorum vallahi ya. Yani Allah'la Meryem'in sevgili olması mı daha kötü? Yoksa Meryem'in Alaz Bey'le pis işler çevirmesi mi? Ya Nursel teyze haklı ya. Böyle olmadık saçma sapan insanlara aşık oluyoruz. Al Emre, şimdi de Alaz. Meryem nasıl bir insandı acaba? Gerçekten artık onu düşündüğüm zaman böyle bir yabancıyı düşünüyormuşum gibi oluyor. Sakın Melike. Sakın böyle şeyler söyleme. Ama öyle hissediyorum Dicle. Vallahi bak. Ya bayağı Meryem tarafından ihanete uğramışız gibi hissediyorum. Sıcak çikolata yaptım. Hiçbir üzüntü dayanamaz. Anneciğim hiç canım istemiyor. İçmesem üzülür müsün? Niye üzüleyim canım? Üzülmem. Özür dilerim Güneş. Sen niye özür diliyorsun? Ben bu Alaz'ı anlayamadım. Yani seni üzmeyecek biri zannettim. Annelik görevimi yapamadım ben. Anne, böyle yapma ne olur. Bak sıcak çikolata mükemmel bir fikir. Ben vazgeçtim. İçeceğim biraz şimdi. Ne oldu? Ne yaptı sana kızım? Ha? Anlat. Ne dedi? Yani bir şey demedi. Olduğunu sandığım kişi değilmiş. Onu anladım. Hepsi bu. Neyse boş ver ya kafana takma. Ben şimdi sıcak çikolatamı içerim. Sabaha ben zımba gibi olurum şimdi ya. Aşk acısı da neymiş? Aa. Kızlar merak edip geldiler herhalde. Uyumak istediğimi söyleyebilir misin? Olur, olur. Rahatsız ediyorum. Güneş'i görebilir miyim? Hayır. Aydan Hanım ben ne olduğunu anlamıyorum. Bugün buluşacaktık, gelmedi. İşten de izin almış. Telefonla arıyorum, Açmaz. Aydan Hanım, ben neler olduğunu anlamıyorum. Lütfen izin verir misiniz bir dakikalığına Güneş'le görüşmem için? Ağlatmışsın kızımı. Kalbini kırmışsın. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Asla yapmam. Bana bak. Benim kızım babası gittiğinden beri bu kadar ağlamadı. Ne yaptın ona ha? Söyle ne yaptın? Gerçekten bilmiyorum. Güneş! Hayır. Güneş bir görüşebilir miyiz? Bir dakika verir Hayır, misin? hayır. Bak bir daha rahatsız etme benim kızıma. Hadi git buradan. Git dedim sana.
Alaz! Al bunu. Güneş gönderdi, sevgilini almışsın. Ne? Hayır sevgilim değildi. Küpeleri o yüzden almadım. Git buradan. Aydan Hanım lütfen izin verin. Güneş'le sadece 5 dakika konuşmama izin verin lütfen. Hayırdır Aydan Hanım? Güneş'i görmeden hiçbir yere gitmiyorum. Güneş seninle konuşmak istemiyor. Çocuk konuşmak istemiyormuş işte. Bakın anlamıyorsunuz. Güneş konuşmak istemiyormuş. Bu benim için yeterli. Buyurun Aydan Hanım. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Mehveş. Güneş'e küpeleri benim aldığımı sen mi söyledin? Hangi küpeleri? Mehveş bana aptal oynama. Bunu sadece sen biliyordun. Hangi küpeleri olacak? Bir dakika. Meryem'e aldın küpeleri. Öğrenmiş mi Güneş? Öğrenmiş. Beni Meryem'in sevgilisi sanıyor. Alaz bizim için bu daha iyi değil mi? Ha? Gerçeği öğrenirse? Öğrenecek Mehveş. Gerekirse evinin önünde yatacağım. Sabaha kadar bekleyeceğim, öğrenecek. Söyleyeceğim her şeyi. Saçmalama. Güneş'i zaten kaybettin. Hayatının geri kalanında mahvolmasına gerek yok. Ne diyorsun sen ya? Ya ben Güneş'i kaybettikten sonra hayatımdakilerin ne önemi var Mehveş? Ya sen ne anlarsın? Alaz! Güneş sana zaten inanmaz artık. Hava yine olağanüstüydü. Ama bizim ruh halimiz parçalı, bulutlu ve rüzgarlıydı. Fırtına henüz kopmamıştı. Neyin var? Anlatmasam. Yani sakladığımdan değil ama böyle düşünürken bile içim daralıyor. Sanki konuşmaya başlarsam ağlayacak gibi hissediyorum. Sergen Bey! Son grafikteki hataların hepsi DJ'ye ait değil. Biraz benim de hatam var. Hangi grafik? Son yazının grafikleri çok mu üstüne geldi? Özel meseleler. Ben seni patrona yalnız bırakmayacağım, korkma. Setenay, Güneş'le konuştun mu? Konuştum. Dün gece Alaz mı ne oradaymış? O da küpeleri annesiyle yollatmış. Ah keşke biz oradayken gelseydi de ağzını burnunu kırsaydık onu. Yo, o işi halledeceğim ben. Şimdi hukuk bürosuna gideceğim. Bebeğim, iyi niyetini takdir ediyorum. Ama sen kimsenin ağzını burnunu kıramazsın. Tamam kabul yani. Son zamanlarda bayağı açtın kendini. Ama düşündüm de Setenay, yapamazsın. Ya ben kendim için belki bir şey yapamıyor olabilirim ama arkadaşlarım için her şeyi yaparım ben. Merak etme. Tamam. Ancak büyük fırtınadan önce Setenay kendi yağmuruna tutulmak üzereydi. Siz bana bir telefonunuzu verir misiniz? Ben size röportaj falan vermeyeceğim. Beni rahatsız etmeyi bırakın artık ya. O zaman olayları eski sevgilinizin gözünden anlatmak zorunda kalacağız. Nasıl yani? Emre röportajı yapmayı kabul mü etti? Ya siz hayırdan anlamıyor musunuz? Ben Setenay hakkında röportaj vermek istemiyorum. Hayır yani. Anlıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Biz Setenay Hanım'la konuşacağız ve olayları onun gözünden anlatacağız. Bir dakika. Setenay röportaj vermeyi kabul mü etti? Tamam, ben fikrimi değiştirdim. Siz bana saat ve konum atın. Ben gelip bir anlatacağım olanları. Ben kararımı değiştiriyorum. Ben de kabul ediyorum teklifinizi. Setenay ne söyleyecekse yüzüme karşı söylesin. Tamam o zaman. Ben toplantı yerini ve zamanını size yollayacağım. Çok teşekkürler. Şu sizin ölen arkadaşınız Meryem. Meryem. Onun bir sevgilisi olduğunu nereden çıkardınız? Yani emin değiliz. Aslında bir sevgilisi olduğundan da emin değiliz. Yani Alaz'la konuşmadan da bunu öğrenemezsiniz değil mi? O yüzden
böyle çocuk gibi küsmenin bir anlamı yok Melike. Konuşsak da bir şey öğrenemeyeceğiz ki. Yani biz bu süreçte o kadar çok yalan duyduk ki ispata ihtiyacımız var. Yani bizim artık kanıta ihtiyacımız var. Ne bileyim bir fotoğrafa ihtiyacımız var. Ne var bu fotoğrafta? İşte İzmir'de Saat Kulesi'nin önünde bir çift. Neyi göremiyoruz biz bu fotoğrafta? Çok basit bir şeyi gözden kaçırıyormuşuz gibi hissediyorum. Sanki gerçek önümüzde durup bağırıyor ama bizi duymuyoruz. Söylenmeyen, saklanan büyük sırlar. İnsanın sırtında nasıl yük oluyor görüyor musun Melike? O yüzden şu sırrını söyle artık. Beni kendinden uzaklaştırmanın bir anlamı yok. Söyle, gerçekleri söyle, rahatla. Tamam. Söyleyeceğim. Söz veriyorum. Ama bugün değil. Bugün galiba Meryem konuşacak. Melike. Her şeyi söylemişsin. Otur hadi. Teşekkür ederim. Aa! Yemekten önce bana bir sözüm var. Ne? Bana geçici dönme yapacaktın. Şimdi mi? Evet, şimdi. Tamam. Ne çizmemi istersin? Onu sana bırakıyorum. Hatta gözlerimi de kapayacağım şimdi. Tamam, sendeyim. Hile yapıyorsun. Dövmeye değil, sana bakıyorum. Yani ofiste uzun süre sana bakınca Cihan gelip araya giriyor. Ben de stok yapıyorum, ne yapayım? Hiç korkmuyor musun bileğine kötü bir şey çizerim diye? Hayır. Bence korkmalısın. Ne kadar tanıyorsun ki beni yani? Belki resim yeteneğim kısıtlı. Belki biraz zevksizim. Ya da sırf gıcıklık olsun diye bileğine kötü bir şey çizeceğim. Yapmazsın. Bak bakalım beğenecek misin? Beğenmedin. Beğenmedin değil mi? Hayır, çok beğendim. Hatta o kadar çok beğendim ki o silindikçe yeniden çizmeni isteyeceğim. Kusura bakma. Melike bebeğim harika bir zamanlama. Tebrik ederim. Dicle. Ya sen en başından beri haklıydın. Ya her şey bizim gözümüzün önündeydi. Biz bu gerçeği gözümüzün önündeyken nasıl göremedik anlamıyorum kızım ya. Neyi anlayamadık? Şu Mete denen herif var ya, şu Mete. Adam kazanın olduğu vakit İzmir'deymiş. Ne dedin sen? Evet. Evet. Güneş'in bahsettiği kazayla gönderim tarihi birbirini tutuyor. Dicle. Meryem o adamın yalancı şahitlik yaptığını anlamış. Meryem'in hayat sigortasının ne olduğunu nihayet öğrenmiştik. Ama ne yazık ki aydınlanan her sır bizi daha koyu bir karanlığın içine çekiyordu. Meryem bu suçu bilip de neden saklamıştı? Düşünmeye bile korkuyorduk.